gerçekten tehlikeli bir yer. İşte genelde içeride insanlar kıyafetsiz olur. Size durmadan içeri çekmeye çalışırlar. Gel. Hollanda. Erkeklerin gitmiş olduğu yerler gibi bayanların da gitmiş olduğu noktalar var. Evet abi. Yani sağlı sollu geçtiğimiz yerlerde çalışan bayan ladyboylar. Evet abi, neredeyiz? Bangla Walking Street'in girişindeyiz. En ünlü Tayland'ın Phuket'in sokağı diyebilir miyiz abi? Kesinlikle 24 saat uyumayan bir yer. Türkiye'deki Mardin'e çok benzetiyorum ben burasını. Nereye? Mardin'e çok Mardin'e. benziyor. Tabii eski Mardin'de derler ki gündüz mezarlık, gece gerdanlık. Allah Allah. Bangla Walking de aynı şekilde. Mesela buradaki gece kulüplerine baktığımız zaman mesela sağ taraftaki reklam olmasın da ismini vermeyeceğim. Ver abi, verebiliriz. Gündüz kapalı oluyor. Dış kısmında tişörtçüler, şapkacılar, gözlükçüler falan. Doğru abi, doğru. Tamamen mezarlık. Mardin'in gündüzü gibi. Ama gece gördüğün gibi çok keyifli canlı müziğin olmuş olduğu bir yer. Bu arada hani reklam değil, tamamen tavsiye. Canlı müzik konusunda gerçekten çok başarılı. Çok iyi. Tam böyle Bangla'nın Ceylon ve Central AVM'sinin girişinde sol taraf köşedeki yer. Red Hot. Red Hot. Gerçekten çok kaliteli müzik yaparlar. Rahatça, Sahnedekiler Filipinlidir. Çok iyi müzik yaparlar. Burada diğer kirli yerleri, not içinde kirli yerleri aldığımızda burası çok temiz kalıyor. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Sanki acele yıkamışlar ki. O derece. O derece. Ailelerin Tabii, rahatlıkla tabii, gelebildiği bir yer. Tabii Bangla Walking Street çok meşhur. 24 saat duymuyor. O zaman yürüyelim burada abi ya. sürekli olarak farklı. Hatta çok enteresan olan bir bilgi. Tayland'ın %6'sı Müslüman. Tayland'ın %6'sı Müslüman ve bu %6 Müslüman topluluğu %80'i Phuket ve çevresinde yaşıyor. Hatta James Bond turuna gideceksiniz ya birkaç gün sonra. Orada göreceksiniz size hizmet verenler, yemek yiyeceğiniz, restoranda öğlen yemeğini alacağınız yer bir Müslüman köy. Yaklaşık olarak 2500 ve Müslüman topluluğun birçoğu kıyametin bu caddeden kopacağına inanıyor. Belki de haklılardır be abi. Artık bilemiyorum, göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz Yani artık seyir gerçekten kayıtları kıyamet nasıl gibi bir olacak. yer. Ama tabii sonuçta Phuket'i sadece bu cadde olarak değerlendirmemek gerekiyor. Burada gerçekten çok kaliteli gece kulüpleri var. Mesela Tayland'ın marka gece kulüplerinden bir tanesi sol tarafımızda Bangkok şubesi var. Keza birazdan ileride gideceğiz. Dünyanın DJ performans konusunda en iyi 13. gece kulübü Illusion. Efsane, harika bir yer. Hani buraya kadar gelen bütün misafirlere bir iki tek atmak için kesinlikle Girip öneririm. Doğru. Artı canlı müzik yapan yerler var. Go-go barlar var. Yani bu caddede aracın bar, go-go bar, eğlence kısmının tamamını bulabileceğin gibi böyle oturup iki tek kafayı dinleyebileceğin mekanlar da var çok farklı. Ama az önce dediğim gibi burası tamamen gece kulübü, eğlence ve alternatif, rekreatif faaliyetler olaraktan değerlendirmemek gerekiyor Phuket'i. Phuket'te 33 tane birbirinden güzel harika plajlar var. Hatta senin bu grubunda Surin plajı var, Kamala plajı var, Freedom Beach var. Birbirinden muazzam 3 tane farklı plaja gideceksiniz ki Phuket'te gezilebilecek o kadar çok yer var ki. O kadar çok yer var yani ki. sadece bu caddeyle Asla. Şimdi abi çoğu insan Phuket'i ya da gece hayatını çoğu videolarda izledi. Evet. Ama bilinmedik yönleri illaki vardır. Sen çünkü burada kaç yıldır yaşıyorsun? Nisan 1'de şaka gibi tam 8 sene oldu. Tam 8 şaka gibi bir 8 sene. Senin Tayland'a ilk geldiğin günü şaka gibi oldu. 8 yıldır buradasın abi. Bilmeyenler, ilk gelenler için önerilerin neler olur? Yani bu adamlar geldiklerinde nereye girmeliler, ne yapmalılar, parayı nasıl kaptırmamalılar, aileler nereye gelmeli, aileler nereye girmemeli? Sen İllüzyon'un önünden geçiyorsun şu anda. Tabii İllüzyon dünyanın en iyi 13. gece kulübü. Göster kardeşim. İçerisi çok çılgın arkadaşlar. Yani zaten kapıda da sıra var. Merdivenle çıkıyorsunuz. Dün oraya uğradık biz. Umut abi çok keyifli. Çok keyifli abi. Chat bayağı pırıl pırıl bir de ya. Serin içerisi çok güzel. Buraya gelen misafirler ilk etapta nokta atışı bir yerlere girmesinler. Bangla Caddesi'nden sahile kadar devam etsinler. Sağlı sollu keşif yapsınlar. İllüzyonu görsünler. New York'u görsünler. Sugar'ı görsünler. Serit'i görsünler. İlk etapta geldiklerinde sahile kadar yürüsünler. Tabii ilgilerine ne çekiyorsa oraya yürüsünler. Mesela sol taraf. New York, buranın en iyi gecemizi, en iyi canlı müziğini yapan yerlerinden bir tanesi. Tabii işten sonra üst katında after party olduğu fikrini paylaşalım. Bunu da söyle abi. Sabaha kadar. Sabaha kadar partiyle buluşabiliyor insanlar. Çoğu insan bitti zannediyor ama
Asıl orada yeniden başlıyor. Tabii. Belirli bir saatten sonra buradaki kulüplerin, barların birçoğu kapanıyor. Ve after party'ler başlıyor. Mesela hatırlarsan dün akşam İllüzyon'a gittiğimizde İllüzyon sadece tek bir marka olarak gözüküyor. Fakat içinde 3 tane gece kulüp bölümü var. Evet, hatırlıyorum. Ön tarafta Illusion, arka taraf Empire ve diğer tarafta da söylemeyeyim, tamamen sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Onu da artık geldiklerine kesin. Aynen. Ya da bilenler varsa altta yoruma yazsınlar. Tabii kesinlikle. Yoruma yazsınlar, o kısım çok daha önemli. Çok daha önemli. Çok iyi. Biz bir yandan böyle anlatırken Metin de böyle etraf gösteriyor arkadaşlara. Çok daha güzel oluyor. Tabii. Bak mesela böyle direkt dansı yapan kızlar oluyor. Etrafında toparlanıp bir şeyler içebiliyorsun. Çok keyifli bir ortam, eğlenceli bir ortam. Farklı bir kültür. Hiç daha önce görülmemiş bir kültür bence. Şey var, mesela gelen Türkiye'den gelen misafirlerden Bangla'ya gidilmez, tamamen istik şu bu, hani bakış açısı farklı olarak tanıtılıyor ama şimdi bak, farkındaysan birkaç dakikadır yürüyoruz. Sen hiç şey bulaşmadığın sürece hiç kimse sana bulaşmıyor. Haklı olaraktan insanlar sizleri belirli yerlere çağıracaklar, reklamlarını yapacaklar ki o mekanlara müşteri çekebilirler. Ama sen herhangi bir şeye bulaşmadığın sürece kesinlikle istiyorum. Ama çok farklı bir dünya. Çok farklı bir dünya. Bambaşka. Abi sana şunu söyleyeceğim. Dün söyledin bana. Burada diyelim ki uyuşturucu satanlar oluyor. İlla ki geliyorlar, sana satmaya çalışıyorlar bu konuda. Bunu yapmamalarını zaten söylüyoruz. Kesinlikle. Neden abi, onu netleştir istersen. Şimdi 1 Kasım 2023 tarihinden beri Tayland'da kanabis üretim ve satışı serbest hale getirdi. Yasallaştırılmış vaziyette ve bunu sadece Bangla'da değil, Phuket'in seninle beraber gittiğiniz birçok noktasına görüyorsun. Evet. Bunun dışındaki uyuşturucu ve muadillerinin tamamının kullanılması, taşınması, satılması ve satın alınması kesinlikle kanun olaraktan yasak. Ve Tayland'da kanunlar bu tarz konularda gerçekten çok ciddi yaptırımları ve çok ciddi yönlendirmeleri var. Sırttan dolayı buraya gelen misafirlerin illegal olan her şeyden uzak durmaları gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani sokakta herhangi bir illegal satıcı olduğu zaman sadece sırtını çevirip dönmeleri onlar için en faydalısı olacak. Sağlıklı olacak. Bir de zaten burada polisle bir çalışıyorlardı. Yani. %90'dı. Dünyanın her yerinde böyle değil. Narkotik. Dünyanın her tarafını gezen sensin, ondan dolayı sen biliyorsun. Uyuşturucu. Şimdi buradan yanlış bilgi de vermek istemiyorum ya da zan altına bırakmak istemiyorum ama bence çok büyük şeyler dönüyor. Özellikle dizilerde, filmlerde görüyor zaten. Bence bunlar gerçeğe de yansımış şeyler ama en büyük narkotik polisin kendisi olabilir yani. Bu arada Metin'in görüntülerini ben şey yapıyorum. Bu direkt dansçılarının en popüler olmuş olduğu mekanlardan birisi bu sağ taraf. Bu taraf. Metin'ciğim burayı gösterir misin? En popüler yer. Pembe direklerin üzerindeki ablalar ve ilk kısmındaki eğlence noktalarını görüntü altına verelim ki gelen misafirlerimiz uğrasınlar. Tabii sadece şey değil, burada farklı şovların da yapılmış olduğu bölümler var. Ama hani dediğim gibi misafirler geldiği zaman ilk etapta bu caddeye biz sahile kadar yürüsünler. Ki zaten kokusundan veyahut da hareketliliğinden senin ne tarz bir hizmet, ne tarz bir servis verdiğini herkes çok net algılayacak. Yani her şey açık ve net aslında. Ve bu sokakla ilgili en sevdiğim 24 saat uyumuyor burası. 24 saat uyumuyor. Çok iyi bir şey. Ve dünyanın her yerinden insan oluyor. Tabii. Çok önemli. Abi sana şunu sorayım. Tayland, Phuket özelinde özellikle dünyanın en fazla turist alan yeri mi? Dünyanın hani bir numarası ne ama ilk üçte. Bir sağlı sollu milletler hiç durmuyor yani. Çok hareketli arkadaşlar. Bu sağ tarafta bazen dayı müzikleri yapıyorlar. Canlı dayı müzikleri yapıyorlar. Ve bir Tayliler yabancı şarkılar değil. Taylı müziklerde daha fazla coşuyorlar. Daha fazla. Hani Tayland kültürünü biraz daha fazla yaşayıp onu gece eğlencesinde de yaşamak isteyen misafirler şu canlı müziklerini tavsiye ederim. Gerçekten çok keyifli. Sahile gelmeden sağdaki yer arkadaşlar. Evet. Çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Şey konusunda da hani sonuçta buraya eğlence veyahut da eğlence sonrasından kalmış oldukları otellere gitmek isteyen misafirlerimiz ise Bangla Caddesi'nin başında ve son tarafında taksiler ve tuktuklar var. Onlar solo travel'lar için yani tek başına gelen misafirlerimizin için ise
taksi eğer alkollü değillerse de motor taksiler var burada. Çok daha ucuz üzerlerinde oluyor. kırmızı ve mavi şeylerle dolaşırlar. Eğer zaten hani Patong'da şu şekilde 3 kişiye kadar herhangi bir tuk-tuğa bindiğinizde Patong içindeki herhangi bir noktaya sizi 200 Watt'a götürürler. 200 Watt. Eğer herhangi bir misafir bunun daha fazlasına karşı binmesinler, 50-100 metre yürüsünler. Başka bir tuk-tukla veyahut da başka bir taksiyle Patong içinde kendi otellerine gelip fakat Patong dışındaki plajlara gittikleri zaman haklı olaraktan fiyatlarda bazı Artış değişiklikler yapıyor. olacak. Artış yapıyor. Abi Ve şeyi sorayım ben Bangladeş'in ya. sonunda geldik. Şu an Bangladeş'in sonuna geldik. Şurada bir tane kebapçı var. Türkiye'de Evet orası evet abi. bizim Niyazi abinin mekanı. Niyazi abinin yeri mi? Tadı olaraktan gerçekten İyi mi? bizim keyiflidir. Valla. Yemek yedir mi? Yedik ya. Yedik. O zaman yarın akşam yiyelim. Başka bir oraya. akşam yiyelim abi. Niyazi abinin yeriymiş. Bak hem Türk yerine Tabii olması Türk çok daha iyi. yatırımcılar var burada. Hatta Çok iyi. bu caddeden ileri gittiğin zaman ileride sağ tarafta Sultan isimli bir Türk restoranı var. Sultan, Hatırlıyorsan dün akşam yanar dönerli Phuket'in Ha, travel arka şekilliyim. masadan yollamıştı ya. Aynen. Oraya iş yapabiliyorsunuz. Döner Geçebilirsiniz. büyük bayağı güzele benziyor. Tavuk mu et mi o? İkisi de tavuk. İkisi de var. İkisi de var. İkisi de var. İkisi de var. Şimdi biz tekrar başına doğru yürüyelim abi. Tabii. O süreçte ben bir iki tane böyle görüş alayım, röportaj yapayım. Önemli. Özel firarda olarak her dakika deniyoruz. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Güzel sorular soruyoruz. İnsanları seyahate teşvik ediyor bu kanal. Daha Bir de fazla gezmeyi öğretiyoruz. nabzı tutman gerekiyor. Evet. Nabzı Nabza göre şerbet abi. Ama Land of Smile, gülümseyen insanlar ülkesi. Herkes Tayland. biliyor ya. Yan tarafta arkadaşlar, Lady Boy arkadaşlar var. Onlar çok fazla kameraya çıkmak istemezler. Neden abi mesela? Neden kameraya gözükmek istemiyorlar? Ya buradaki bazı çalışanların aileleri burada olduklarını bilmiyorlar. Veyahut da yapmış oldukları işleri tasnif etmiyorlar. Ve sebepten dolayı çok kişi görüntü olması konusundan ya kameranın önünü kapatırlar veyahut da arkalarını dönerler. Tabii Bangla Caddesi'nde sadece Thai club'ları yok. Sarın Ukraynaların bulunmuş olduğu noktalar da var. Mesela bak solda bir tanesi karda. Şu mu? Doğrudur. Sol taraftaki Moulin Rouge. Moulin Rouge olaraktan geçiyor. Onun yan tarafındaki Miami veyahut da yukarıda Zenit diyerekten görmüş olduğumuz yer. Bunlar tamamen Rus işletmeleri o tarz eğlencelerin ve dans şovlarının bulunmuş olduğu yerler. Zaten kızlar da fark ettiyse direkt European Girls olarak çalışıyorlar bu şekilde. Sadece Tayilere değil tüm dünyaya evrensel Tabii. çalışılan Bir de yerler. şöyle bir enteresanlık var. Mesela buradaki gogo barlara Tayilleri almıyorlar. Gogo bar ne oluyor? Gogo bar şu şekilde direkt dans yapan ablaların konsepti biraz daha abartaraktan yapmış oldukları temalı dansların bulunduğu yerler. Okey, Gogo bar bu oldu. Eldiven. Tayilleri almıyorlar buraya. Tayilleri almıyor. Bak burada Avrupalı kızlar var içeride. Dans ediyorlar. Tango bar. Bak bu mekan güzelmiş arkadaşlar. İçeride daha çok Avrupalıyı görebiliyorsunuz. En çok Phuket'e hangi ülkeden geliyorlar abi? Covid öncesinde en fazla Çin'den misafir geliyor buraya. Çin'den. Moskova, Antalya 3 saat. Yani de burası 3 saat. Tamam, tam Ve yeri. buranın bir numaralı pazarıydı. Fakat Covid sonrasında dengeler bozulmuş vaziyette. Dönemsel olarak da bazen Avusturyalılar bir numara. Avustralya. Hintliler, Fransızlar, İtalyanlar. Son zamanlarda artan Türkler. Türkler de çok Artan çoğaldı Türkler. abi. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz yerdeyiz, zaten. vallahi. Her yerdeyiz. Bana göre Türkiye'den en fazla turist alan ülke burasıdır abi. Tahmin ediyorum. Tabii şu vizesiz olaraktan girişi en kolay olduğundan dolayı olabilir. Kesinlikle Yine bu öyle. sol tarafta yine güzel şovların olduğu Armenia. Aşanova diskosu var. Burası da gayet güzel, keyiflidir. Biz seninle buraya gelmiştik, sen ben Deniz bir kere. Evet. Sonra yarım saat durmuştuk, çıkmıştık, çok doluydu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar burada sayılı çok güzel yerler var. Tek tek sayalım mı abi? Böyle en iyi 5 yapalım. Biraz daha sessiz bir yere gidelim. Tabii. En iyi 5 En yapalım. iyi 5. Ulan. Hani bence bir numara olması gerektiği gibi illüzyon. İllüzyon. Bir numara illüzyon. Şovuyla beraber. Tabii şovuyla. Onun dışında canlı müzik için bir numara, sıralamada 2 numara New York'u verebiliriz. New York. Okay. İllüzyon ve New York'un yan komşusu Sugar. Gerçekten çok keyifli bir yerdir. 4 numara olarak hani belki Sugar'ın önünde az önce görmüş olduğumuz Armenia olabilir. Ve yine canlı müzik için Bangla'nın girişindeki Red Hat'ı değerlendirebiliriz. Az önce konuşmuş olduğum gibi farklı temalı
dans şovlarının bulunmuş olduğu cadde şu sol tarafta. Gentleman Club'ların olduğu. Gentleman Club'ların bulunmuş oldukları yer. İçeride kesinlikle veyahut da kesinlikle kamera, fotoğraf, görüntüye müsaade etmeden. Yürüyelim mi ister misin? Tabii gidelim. Gel bir de buraya yürüyelim. Tabii, neden olmaz. Burası gerçekten tehlikeli bir yer. Ya hani deli yer okey ama siz bulaşmadığınız sürece hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Keyifli ve eğlenceli bir gece geçirebileceğiniz mekanlarla dolu bir sokak diyelim onlara. Sokaktaki insanlar da sizi durmadan içeri çekmeye çalışırlar. Gel bak 1'e 99 bir de üstüne bak beni çekmeye çalıştığı gibi. Ve Tayland'daki yasak olan kumarın serbest hali. Şu şekilde çivinin uç kısımları çekicin uç kısmıyla bir tane çiviyi vurmaya çalışırlar. Ve 4-5 tane misafir aynı anda şey yapar. Çiviyi en sona kim bırakırsa tekinaları o ısmarlar. Osmanlar. Ama çivinin uç kısmının, çekicin uç kısmının sivri olduğunu görmeni isterim bakın. Evet. Zaten olay o değil mi? Aynen. Ha bence bu çocuk yapar ya. Hadi oğlum. Bu kadar konsantreyse yapamaz. Iska! Bekle yapayım mı? Kim bu? Tek kamerayla buraya mı dayanamayın? Geliyor. Çok zor ama Ahmet. Sezer'cim şöyle söyleyeyim. Oyunları genelde Tayliler kazanıyor. Sayınlar. Genelde Tayliler Çözmüşler kazanıyor. olayı diyorsun. Çözmüşler değil. Gelen turist biliyor. buraya aynı yılda bir oynuyor. Fakat bunlar her gün oynuyor. Her gün vuruyor. İdmanlılar, antrenmanlılar. O bağlamda Burası çok ünlü değil mi abi? tabii harem İmza yeri mi diye? elit imza yerlerinden bir tanesi. İmza yerlerinden bir tanesi. Ama bu sol taraftaki gentleman club'ların içeri girişleri ücretsiz. Evet. Fakat içeri girildiği zaman rakamların makul olmuş olduğu fiyatlarla içecekler almanız gerekiyor. Ve içeride kesinlikle veyahut da kesinlikle kamera veyahut da telefon, Ben fotoğraf telefonu çekilmesi bile dün yasak. çıkarttım bana kızdılar yapma dediler. Evet. Saçıma bakıyordum ya. Şimdi açık sözle anlatmak gerekirse Gentleman Club'ın içeriğinden bahsedeyim arkadaşlar. Genelde içeride insanlar kıyafetsiz oluyor. Biraz açıklama yapmak gerekiyor. Buraya çocuklu giriş yapmayın ama kadınların içeride çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Avrupa'dan gelen misafirlerin burayı merak edip görmeleri normal. Tabii. Normal yani içeride öyle büyük bir fuhuş dönmüyor. Herhangi bir çok kötü bir şey dönmüyor ama Şov. Sadece şov. olaya bu gözle baktığında zaten içeride rahatça hareket edebiliyorsun. Öbür türlü gördün mü eğlenemezsin orada. Ve hani şu an bulunmuş olduğumuz sokakta ama sonuçta erkeklerin gitmiş olduğu yerler gibi bayanların da gitmiş olduğu noktalar var. Evet abi. Yani bu sadece tek cinse hitap eden bir eğlence değil. Her iki tarafa da hitap eden noktalar var. Çünkü insanlar buraya eğlenmeye ve ülkelerinde olmayan farklı şeyleri görmeye geliyorlar. Keza sen de dünyanın her tarafında Türkiye'de olmayan farklılıkları takipçilerine göstermeye çalışıyorsun. Aynen öyle abi. Olay Ve hedef bu bağlantıda devam ediyor. devam ediyoruz, gösteriyoruz. Dediğin gibi tehlike ise bulaşmadığın sürece kimseye tehlike Kesinlikle. değildir. Ama bulaştırsan tehlike her yerde tehlikedir arkadaşlar. Burada da barlar var arkadaşlar. İnsanlar buraya oturuyor. Tabii burada da 3-5 tek atabileceğiniz yerler var. Aynen. Buraya ben hani gece hayatına erken başlayıp devam etmek isteyen misafirler için ısınma turlarının yapıldığı yer burası. Ucuz mu içecekler biraz da? Tabii bakalım mesela bu barda biralar 89 bahtta 250 baht arasında alacağınız markaya bağlı olarak. Kokteyller 89 bahtta 250 baht arasında. Soft içecekler kola vesaire 60 baht 80 baht. Ucuz ya. Aynen. 1,5-2 dolar ya. Şatlar 100 baht 150 baht civarında. Hani rakamsal olarak bakıldığı zaman gayet uygun rakamlara. Uygun rakamlara burada şey yapabiliyorsun. Tabii burada da kumar devam ediyor. Burada da Hatırlarsın iki tarafına. vurmak istiyor mu bir tane? Denemek istersen buyur. Ya şimdi yanlış bir yere vurursun. Yanlış bir parmağıma vururum, kırarım vesaire. Canlı yayında parmağımı kopar. Arkadan devam ediyordu diye hatırlıyorum ben. Tabii buradan devam ediyoruz. Show must go on. Show must go on tarzında. Burası Suzy Bombs. Hani konsept misafirlerin katılımcı olduğu bir show alanı olaraktan geçiyor. Şeyle vuruyorlar değil mi? Buradaki en büyük şovu arkadaşlar yapıyorlar. Suzy Bomb welcome.
Böyle. Welcome brother. Abi bir sıkıntı yok değil mi? Thank you very much. My friend, I remember you make sometimes with 3 people. Yeah. Suzy Wong, welcome. Yeah. Suzy Wong. Can you make it? I can make video. Bak ne olacak şimdi? Ne? Bak ne oluyor bak. Bravo. Vay, salıkam. Bizim Fenerbahçe açık tribün gibi. Aynen. Adamlar üçlü çekti ya. Adam hazırmış ya. Bu anı bekletmişler. Tabii bu cadde az önce dediğimiz gibi gelen herkesin bu tarz konsept barlara vesairelere girmesi gerekmiyor. Bu sağ taraftaki yerlerde de oturup günün yorgunluğunu veyahut da keyif alabilecekleri bir iki tane tekrar tatillerini keyif şekli devam etmesini sağlayabiliyorlar. Ama tabii olmazsa olmazlar direkt dansöre. Yolda karşılıyorlar bu şekilde. Tabii. Yolda karşılıp içeri almaya çalışıyorlar. Dokunurlar falan arkadaşlar. Geldi. Amcam bak gelmiş kaç yaşında. Hayatı yaşamaya gelmiş. Şu an 18 yaşında 18 Sezer'im, ne diyorsun sen? Bak mesela çiftler de dolaşıyor arkadaşlar burada. Öyle sadece tek erkeğin geldiği bir yer değil burası. Şov abi şov. Şimdi fark ettiysen Sezer, sağlı sollu geçtiğimiz yerlerde çalışan bayan ladyboylar yüzlerini kapatıyorlar arka tarafı. Evet. Az önce konuştuğumuz konu. Aileleri burada çalışmalarına dastık etmediklerinden dolayı kendilerini bir nebze yapıyorlar, tutuyorlar. Dün mesela konuştuğum bir kız vardı barda. Dedim neden burada çalışıyorsun? Ben dedi üniversite okuyorum dedi. O yüzden burada çalışıyorum. Haftaya üniversiteye devam edeceğim dedi. Harçlık çıkartıyorum dedi. Evet. Tayland'ın farklı yerlerinden geçici süreyle gelenler çok. Tamam dinlenelim. Hayır, oturalım bir şey içelim. Oturalım bir şeyler. Şimdi arkadaşlar hafif bir mola yaptık. Bir şeyler içtik. Abi sona doğru geldik. Burada bak Avrupalı insanlar da var. Sarışınlar özellikle. Norveç, İskandinav var. Evet, bu aslında biraz nabzı tutalım mı, ne dersin? Ne gibi abi? Herhangi birisine soralım. Phuket'te tatil nasıl? Hadi sen yap. Senin gibi bir üstad varken. Yok abi estağfurullah. Hey how are you guys? Hey, Where are you from? London! Come on England. Come on, Chelsea! Hey. So how long have you been here? In Phuket, Yeah. for 2 nights. How is it going so far? Alright. It's crazy wild It's here. pretty Huh? wild here. What's your favorite place here? Not here. Not here? No. Where? Koh-Lanta. Koh Lanta. You love there, yeah? We love Koh-Lanta. Tonight, where are you going? Where's good? Where do you think? That's good. Where? Where do Where? you think? You can go Elysian, or you can go Armenia, Okay. or for the live music New York. But we're gonna go there. Yeah. Cheers. Thank you. Thank you, brother. Nice to meet you. Bye. Are you alone? You're with your friends, yeah? Okay. İşte böyle abi. Devam edelim. Devam edelim. Umut abi, ben gece geldim, şişe açtırdım, eğlendim, yedim, içtim. Ne kadar harcarım? Ortalama. Sınırı yok bunun. Ya tabii nerede içeceğine bağlı olarak değişik gözüküyor ama hani çiçeği içtiğin zaman 3-5 bin baht civarında, mekanına bağlı olarak değişik gösterir. O da 100-150 dolar civarı. Aşağı yukarı 100-150 dolar, 150 dolar civarında. Ama hani bir loca almak istediğin zaman, ama hani biraz daha böyle üst segment çıkmak istediğin zaman rakam 8-10 bin bahtın üzerine çıkıyor. Atıyorum. İllüzyonla bir loca almak istediğin zaman ön taraftardan 10-15 bin baht civarında aşağı yukarı 300-400 dolara Çözüyorsun. alıyorsun. Ama hani bunu mekan için vermiyorsun. 300-400 dolarlık harcama kredisi Harcama veriyorsun. girişte Harcama. para yok zaten. Yok. Mekanda. önemli abi. Sadece belirli geçen kulüplerde dünya sıralamasında üst seviyede eğer birileri yaparsa, gelirse, DJ'ler gelirse doğal olarak girişleri ücret yapar. Mesela geçenlerde Tiesto geldi, doğal olarak giriş ücretleri. Yani Tiesto abi ya. Bırak da olsun be. Şu arkadaşlarla bir konuşmak istiyorum. Hey, how are you? Where are you from? Italy, come stai? Bene, tutto bene. Okay, grazie. Bye bye. Abi yürüyor. Ben konuşmaya çalışıyorum, yürüyor ya.
Ben Phuket'in Travel'la geldim. Evet. Tatil yapacağım dedim. Evet. Geldik Phuket'e vardık. Senden günlük haftalık turlarımızı aldık. Evet. Bize ne güzellik yapacaksın arkadaşlarım. Nasıl bir güzellik olsun. Sen yap abi, ben karışmıyorum. O zaman bırak sürpriz olsun. Tamam, sürpriz. Sürpriz olsun. Bak duydunuz, sürpriz. Sürpriz. Kodumuz sürpriz. Sezer Tamam. sürpriz koduyla yazdıklarında sana yap bir sürpriz. Yapıyoruz. Biliyorum abi. Sezer sürprizle bize ulaşan misafirlerinizin hiçbirine broşürlerin üzerindeki yazan saçma fiyatlar olmayacak. Candan bir fiyat olacak. Gerisi ortada. Aynen öyle. Gerisi Ben ortada. iyi biliyorum arkadaşlar o fiyatı. O yüzden içiniz rahat olabilir. Ne sağlık abi. Arkadaşlar bak burada kaç tane insan gördük. Yemin ediyorum biz parıl parıl parlıyoruz çünkü de Sezer üstümüzde. Sana özel 10 koduyla da bu da benden size bir kıyak olsun. Her YouTube videosunda söylüyorum sadece sizlere olarak. Bilginizde arkadaşlar. Yavaş yavaş yolun sonuna geldik. Burada Hintli kardeşlerimiz var muhtemelen. Çok belli ediyorlar ya. Yani farklı adamlar ya. Daha önceki videoda ben buraya girdim çektim abi. Bir daha girelim. Bir daha girmeyelim, telif yiyoruz. Konumuz telif yiyoruz. Telif O yiyoruz. zaman girmeyelim. Girmeyelim o zaman. Telif yiyoruz. Burası daha öncesinden başka bir gece kulübü. Üç kat bir gece kulübüydü. Bu şey gibi, illüzyon gibi, sugar gibi. Fakat Covid'den sonra henüz açılmadı. Aşağıda canlı DJ performansı bulunmuş oluyor. Eskiler üst kattaydı. Çok daha keyifliydi. Şimdi ne yokluyoruz? Covid çoğu yeri bitirdi. Covid, evet. Covid'den önce nasıldı Tayland ya? Fiyatlar farklı mıydı? Tayland'da enflasyon hani yok Yok. desek geldi. Mesela burada fiyatlara baktığımız zaman yine bak az önceki gibi 90'dı 100 biralar oluyor. 100 bahtta 250 baht arasından oluşuyor. Covid öncesinde de aynı şekildeydi. Yani çok fazla değişen bir şey yok aslında rakamsal olarak da. Peki buranın askeri Ay. ücreti ne kadar abi? 9300 baht. Yani ne yapıyor Türk lirasına çevirin? 8500 lira falan. Arkadaşlar size bir sır vereyim ki de son 2-3 gece alemlerini çektiğim videolardan biri oluyor. Biraz daha bilgilendirici gidiyoruz fark ettiyseniz. Çünkü yavaş yavaş Asya'nın sonuna geliyoruz. Bir hafta tur zaten var. Turdan sonra da bir akşam biz eğleniriz abi. Hem Ramazan da bitiyor. Ramazan'da içmiyor Umut abi. Ben de çok kullanmıyorum alkol zaten. Bir de oruç tutuyor kendisi. Ama Ramazan'ın son günü değil. Bayramın Seni son günü. Dubai'ye yolcu etmeden önce 14'ü. Aynen. 14'ü Bayram. serbest. O zaman biz bir eğleniriz son kez. 14'üne bu kamera kapalı olacak. Kapalı olacak abi. Artık son kesti yapacağız. Ben de Dubai'ye sarhoş giderim artık. Almazlarsa kapıdan geri gelirim. Öyle. Abi son sözler. Sona geldik. Ne diyorsun? Tabii şimdi burada itfaiye hortumundan akan alkol ve limitsiz gece kulübünden sonra genelde misafirlerimiz bu taraftan aç giderlerken. Evet. Aç giderlerken. Fango'nun deniz tarafı değil, diğer tarafından çıkışta Aha. Soy San Sabay diye bir sokak var. Son say İkinci sabah. caddeden üçüncü caddeye çıkıyor. Gece kaç olursa olsun içeri girdiklerinde sağlı sollu olaraktan fast food, küçük pizza, hamburger vesaire alabilecekleri yerler var. Hani alkol sonrasında acıktığın zaman küçük kıyımda alabileceğin İlla ki. küçük yerler var. Şu ara sokağa diyorsun Doğru, değil mi abi? lambaların bulunmuş olduğu Tamam, yerden süper. içeri girildiği zaman sağlı sollu ufak tefek atıştırmalıklarla geceyi geçirebilirler. Herhangi bir şey bulamadılarsa da her sokakta her köşe başında olan 7-Eleven hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Hayat Her kurtarır. şeyi alabilirler. Asırlar tarafı. Her şeyi alabilirler ya gerçekten. Yakında tüp bebek de satacaklar Vallahi orada. bir yol kaldı ya. İnanılmaz bir yer arkadaşlar. Her şey var ya. 24 saat ne istersen. 7-24. Bizim olayımız gibi. 7-24 hizmetteyiz. 7-24. 365 gün artık 6 saatte bile çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kesinlikle öyle abi. Abi çok teşekkürler. Rica ediyorum. Bugün bize gerçekten değerli bilgiler kattın. Özellikle burayı hiç bilmeyen insanlara bir rehber niteliğinde bir video olmuş oldu. Ağzına sağlık, bilgine sağlık. Dilimiz döndüğünce eğer faydası olduysa ne mutlu. Çok Faydası oldu gerçekten. ne mutlu. Teşekkür ederiz abi. Bundan sonrasını anlatmayalım. Bundan Yaşatalım. sonrası yaşansın artık. Yaşatalım. Sizleri Tayland'da bekliyoruz arkadaşlar. Phuket'te Phuket in Travel ve The Sezer Collection birlikleriyle burada inanılmaz bir gece yaşayacaksınız. Arkadaş Türk galiba. Merhaba kardeşim. Merhaba. Bize bakıyordu çünkü. Ben de Öyle. Türk Kendinize değil. çok iyi bakın arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Phuket gecelerinden hepinize selamlar.